Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ACP protokolünü inceleyeceğiz. Teoriden çok pratikte neye benziyor bunu göreceğiz. Bir tane basit agent kodu yazdım. Zed'in içerisinden bu ACP protokolünü kullanıp nasıl bu agentle haberleşiyoruz? Haberleşme neye benziyor? Bundan biraz bahsedeceğim. ACP Agent Client Protokol kelimelerinin kısaltılmış hali. Temelde hedeflediği şey de şu. Bizim editörlerimiz ya da IDE'lerimizin agentlarla iletişimini standartize eden bir protokol aslında. Bunu Agent Client Protokol dokümanında Language Server Protokol'e benzetmişler, LSP'ye. İşte LSP neydi? Bizim işte TypeScript, C# ya da işte ne bileyim belli programlama dillerini IDE'mizin ya da editörümüzün içerisinde kullanırken işte sintaks kontrolü, oluşan hatalar gibi şeyleri sürekli kontrol edip bize bilgilendirmeler yapan mekanizma aslında. Kabaca söylüyorum. Dolayısıyla bizim bilgisayarımızda aslında bir Language Server protokol çalışıyor. İşte biz VS Code da kullansak, Z de kullansak, başka bir text editör de kullansak bu protokol üzerinden haberleşip yazdığımız kodu o şekilde develop ediyoruz. Aynı şeyi de ACP için hedefliyor insanlar. Bu arada ACP'nin geliştirilmesinde katkıda bulunan Z gibi görece yeni ve popüler olan bir metin editörü ya da IDE mi demek lazım bilmiyorum. Diğer tarafta da JetBrains var. Dolayısıyla JetBrains gibi büyük bir marka ki JetBrains'in katkıda bulunmasını anlayabiliyoruz. Bir sürü IDE'si, editörü olan bir marka. Dolayısıyla böyle bir standart onların işine bir hayli gelecektir diye de düşünüyorum. Böyle bir girizgah yapmış olalım. Yani editörlerin agentlarla olan iletişimini standartize hale getiren bir protokolden bahsediyoruz. Yapay zekaya bir tane şey yazdırdım. Agent şöyle küçültelim. Şimdilik şu tarafları da biraz kapatalım. Koda odaklanalım. Şimdi bu bir görmüş olduğunuz gibi aslında JavaScript uygulaması direkt Node üzerinde çalışıyor. Bu protokol standart in ve out üzerinden haberleşiyor. Yani biz Z'in içerisinden da şöyle yapalım. Şu AI kısmını açalım. Bir prompt yazdığımızda standart oraya girmeyeyim ya da şöyle yapalım. Şimdi bu bizim Node'da yazdığımız agent kodumuz. Biraz sonra bunun detaylarına bakacağız. Z'in ayarlarına gidiyoruz. İlgili şeyimizi tanımlıyoruz. Agent'ımızı. Hatta şuna demo 3 demeyeyim de şuna YouTube diyelim. Kaydedelim şunu. Type'ını custom seçiyoruz. Command olarak Node'u şu argümanla çalıştırmasını istiyoruz. Bu kadar. Bunu yaptıktan sonra şuraya tıklıyorum. Buraya gördüğünüz gibi ACP Demo YouTube adında bir seçenek daha geliyor. External Agents adında. Bunu seçiyorum. Şöyle şuraya büyüteyim biraz. Şu anda benim demo session'ım create edilmiş. Zaten bu da şu anda bizim arka taraftan geliyor olması lazım. Şuradan yani. Aynen öyle. Şimdi bu nasıl çalışıyor ondan bahsedelim. Bizim buraya yazdığımız her şey standart in üzerinden bizim sunucumuza geliyor. Da şunu bir çalıştıralım. Sunucumuzu çalıştırdık. Bu şimdilik böyle beklesin. Bizim sunucumuza geliyor standart in üzerinden. Bizim sunucumuzda ne yapıyorsa yapıyor. Standart out'a yazıyor. Tekrardan Z tarafı da bunu oradan okuyup ekranda gösteriyor aslında. Temelde bu kadar. Şimdi mesela ben buraya şey oluşturmuştum. Hello olması lazım. Şuraya bir hello yazalım. Enter'a basalım. Hello from ACP Agent. Bu da yine benim kodumun içerisinden verilen bir cevap aslında. Şöyle şu da şurada dursun. Biraz sonra bunlara da değineceğiz. Şimdi bu nasıl çalıştı? Buna bir bakalım. Şöyle en aşağı çekelim. Bizim uygulamamız ayağa ilk kalktığında standart in'den gelen bilgileri okuyup sonrasında bunu bir JSON objesi haline getiriyor. Şu satırda JSON objesi haline gelen objeyi de handle request adındaki başka bir fonksiyona gönderiyor. Burada JSON RPC protokolü kullanılıyor. JSON RPC ne demek? Ondan da bahsedeyim kısaca. JSON RPC şu. JSON Remote Procedure Call'un kısaltılmış hali. Yani bize bir JSON geliyor. Bu JSON'ın içinde çalıştırılacak metodun adı var ve hangi argümanlarla çalıştırılacağının adı var. Biraz sonra o JSON örneğini size gösteririm. Öyle bir standart var. Onunla iletişim kuruyor. Yani biz aslında sunucu tarafında, agent tarafında bir JSON objesi alıyoruz. Standart in'den okuyoruz bunu şurada. Bu okuduğumuzda standart out'a anlamlı bir şekilde tekrardan geri yazıyoruz. Şimdi bakalım ne yapmışız burada. Handle request'e gidiyorum. Handle request'in içerisinde gördüğünüz gibi bir tane şeyimiz var. If method initialize ise geriye şöyle bir cevap dönüyoruz. İşte protokol versiyonu, agent'ın yetenekleri, agent'ın infosu, otantikasyon metotları. Bu zaten protokolün implementasyonundan ileri geliyor.
Onu da şuradan göstereyim. İşte diyelim ki initialization tıklıyorsunuz. Burada adamlar zaten protokol dediğimiz şey bu. Nasıl çalıştığını anlatmışlar. Ben diyor sana metot initialize olarak bir şey göndereceğim. Demin dedim ya JSON RPC protokolü. Metodun adı buymuş. Parametreleri de buymuş. Geriye de şu şekilde şu şemadaki daha doğrusu bir şey bekliyormuş. Cevap bekliyormuş. Biz sadece agent info'yu dönmüşüz. Şöyle göstereyim size. Agent info'yu dönüyoruz. Dolayısıyla biz yeni şey dediğimizde şuradan demin tıkladık ki nerede o? ACP demo diye direkt sunucuya gidip bir initialization işlemi yaptı aslında agent'ımız. Dolayısıyla initialize tamam. Sonra bunların hepsi dediğim gibi şeyde var. Dokümanda var. Yeni session nasıl oluşturulur, nasıl update edilir falan diye onlara bakabilirsiniz. Sonrasında metot session new diye bir metot geliyor. Biz burada bir tane fake şey oluşturuyoruz. Ne derler adına? Session oluşturuyoruz. Hepsini tek tek anlatmayacağım. Çünkü oluşan session'ın bir ID'si oluyor ve hem siz onu agent tarafında o ID üzerinden takip ediyorsunuz hem de Z ya da kullandığınız ACP client'ı o session ID üzerinden ilgili history'yi takip ediyor. Şu aşağıda da aslında bizim şeyimiz var. Ne derler adına? İşte yazılan prompt'u handle ettiğimiz kısım var. Yine bize bir şey geliyor. JSON objesi geliyor. Biz o objeyi alıyoruz. İçindeki metot prompt ya da session promptsa burada işte şurada extract prompt adında helper bir fonksiyon var. Bu aslında bir şey yapmıyor. Bunun detayının çok bir önemi yok. Gelen prompt'un içerisinden şey anlamaya çalışıyor. Ne yazdığımızı falan. Handle request dedik. Nerede? Dolayısıyla extract prompt. Elimizde biz prompt'umuzu alıyoruz. Biraz sonra loglar üzerinden de göstereceğim bunları. Bir status gönderiyoruz. Şöyle tıklayayım statusa da. Send status fonksiyonuna da. Şurada tekrar logluyoruz. Send diye bir tane fonksiyonumuz var. Asıl işi yapan. Şunu da tıklayayım. Biraz karışık oldu. Send aslında gördüğünüz gibi çalışan prosesin standart out'una ilgili JSON'ı yazıyor. Bu kadar. Bunu buraya yazdıktan sonra zaten biz ekranda onu Z'in içinden ya da ilgili client'in içinden görebiliyoruz. Dur geri gelelim. Kodu takip edemedik orada. Biraz karıştı işler. Handle request. Güzel. Prompt, send status. Session cancel diyor. Yok bunda bir işimiz yok. Send status, answer prompt. Şuraya bakalım. Yani biz bir prompt yazdık, ona verilen cevap. Burada da basit şeyler koymuş AI dediğim gibi. İşte command hello ise git hello from ACP agent cevabını ver. İşte command date ise enter'a basalım. Gördüğünüz gibi şuradaki date oluşturup cevap olarak date'i vermiş. Mesela create hello txt diye bir şey var. Şunu silelim şuradan. Bunu ben denemek için koymuştum. Mesela şunu şöyle yazalım. Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi şuraya hello txt adında bir tane dosya oluşturdu. Bu şekilde yani bir simülasyon aslında bu. Yapıp sonrasında da ilgili şeyi ne derler? Standart out'tan gerçekten o kadar uzun zamandır kod okuyup yazmadım ki reflekslerim iyicene körelmiş. Onu da tekrardan öğrenmiş olduk. Handle request. Tamam güzel geldik. Dolayısıyla answer prompt'tan ilgili metni alıyoruz. Sonra da send deyip standart out'a demin göstermiş olduğum yerden yazıyoruz ve biz şeyin içerisinden ilgili RPC RPC diyorum ya. ACP client içerisinden bunları görebiliyoruz. Şimdi şu loglara biraz bakalım. Hatta şunların hepsini bir silelim. Kaydedelim. Şuraya gelip mesela hello yazalım. Enter'a basalım. Artık şurayla bir işimiz yok. Şurayı da kaldıralım. Hatta şunları da kaldırabiliriz ama çok emin değilim. Neyse. Gördüğünüz gibi standart line'dan şu şekilde bir JSON gelmiş. Sonra biz o JSON'ı parse etmişiz. Şu hale gelmiş o JSON. Sonrasında bunu handle edilmesi için şeye vermişiz. İlgili fonksiyona. Neyse burada zart surt yapılmış. İlgili prompt'u yapmışız. Extract etmişiz. İçinden hello yazılı şeyi almışız. Teksti. Sonrasında da şurada nerede var? Answer kısmı. Şurası. Answer prompt'ta da normalize edip ilgili prompt'u
Geriye ne derler? Hello from ACP Agent adında bir cevap dönmüşüz. Dolayısıyla aslında şunu da şöyle şurada düzgün gösterebiliyor muyuz acaba? Format var mı burada? Yok. Şöyle yapalım. JSON format diyelim. Enter'a basalım. İşte protokolün versiyonu, işte parametreler, bir tane session ID varmış. İşte update adında bir key'in altında başka bir obje varmış. Buna benzer bir şey JSON. Burada şu standart in standart out'u eğer yapamadıysanız diyelim, anlayamadıysanız şöyle bir şey göstereyim size. Standart in şu ya. Geldim diyelim şuraya. J'ye bastım. Şurası benim, şöyle yapalım, agent JS'im. Burası benden bir input bekliyor. Ctrl V dediğimde o Z'in gönderdiği şey aslında bu. Request. Enter'a bastığımda, gerçi JSON parse fail etti şeylerden, şu muhtemelen tırnaklardan falan. Aslında çalışan prosese bir input veriyorum. O da geriye standart out'a cevabı yazıyor. Bu şekilde bir iletişim kurmuş oluyoruz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani bir şey söylüyorsun, sana geriye bir cevap veriyor. Şimdi buraya kadar tamam. Normal idealinde biz kendi agent'ımızı yazdığımızda, örnek veriyorum, implement ettik şeyleri, ilgili fonksiyonları. Bunun içine işte Cloud API olabilir, OpenAI'nin API olabilir. Onu alıp koyuyoruz. Sonrasında gelen prompt'u o API'ye soruyoruz. Cevabı alıyoruz. Ne yapıyorsak yapıyoruz. Tekrardan standart out'a yazıp ilgili client'a bunu geri gönderiyoruz. Temelde ACP protokolü bu kadar diyebiliriz. Dediğim gibi bunu anlatma sebebim son zamanlarda çok fazla karşıma çıkıyor ve gördüğüm kadarıyla da giderek yaygınlaşan ya da yaygınlaşacak olan bir protokol. Çok niş bir alan bu arada. Yani bunu biz kullanıp da, daha doğrusu bu mesela bizim ne işimize yarar? Tutup da kendi agent'ımızı yazar mıyız? Çok bir fikrim yok ama bilmekte fayda var böyle araçları. Çünkü beyin açacak olan şeyler bunlar, yaklaşımlar. O yüzden anlatmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şu sıralar birazcık daha böyle işin daha alt taraflarına odaklanmış gibi olduk ama bunları da bilmek önemli diye düşünüyorum. Bu arada kanal 7000 kişiyi geçti. Teşekkür ediyorum herkese. Kanala abone olup yorum yazarsanız ya da beğenirseniz videoyu, eğer gerçekten beğendiyseniz tabii ki de çok mutlu olurum, çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.